merhaba. Yeni yolculuğumuzun adı Kutup Konseyleri. Hazırsanız başlayalım. Rusya. Rusya Arktik Konseyi'nde Rusya 2004-2006 yılları arasında ülkenin ilk Arktik Konseyi Başkanlığını yürüttü. Başkanlık boyunca Rusya bazı projeleri destekledi. Bunlardan bir tanesi Arktik yerli halklarının sürdürülebilir kalkınmasıdır. Rusya 2021-2023 yıllarında ikinci başkanlığını yürütmüştür. Rusya, başkanlığı sırasında Arktik bölgesinde ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilir kalkınmaya odaklanmayı planlıyor. Hemen ardından Finlandiya gelmekte. Finlandiya, Arktik Konseyi'nde Finlandiya'nın ilk dönem başkanlığı sırasında önceliklerinden biri Arktik'te sürdürülebilir kalkınmadır. Finlandiya, Arktika'daki biyolojik çeşitliliğin karşı karşıya olduğu zorlukları ve Arktika'nın canlı kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı için eylemleri tartışmak üzere bilim insanlarını, politikacıları, hükümet yetkililerini, yerli halkları, öğrencileri, endüstri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren Arktika Biyolojik Çeşitlilik Kongresi'nin kurulmasına yardımcı oldu. Ve Finlandiya'nın ardından İsveç geliyor. İsveç Arktik Konseyi'nde İsveç 2011-2013 yılları arasında ülkenin ilk Arktik Konseyi Başkanlığını yürüttü. Başkanlık boyunca İsveç'in önceliklerinden biri Arktik deniz ve kara gözetimidir. İsveç başkanlığı altında Norveç'in Tromsø kentinde Daimi Arktik Konseyi Sekreterliği kuruldu. İsveç, Arktika'nın güvenlik politikası gerginliklerinin düşük olduğu bir bölge olmasını sağlamak için çalışıyor ve bu amaçlar doğrultusunda güçlendirilmiş bir Arktika Konseyi'ne ihtiyaç olduğunu görüyor. Yolculuğumuza Norveç ile devam ediyoruz. Norveç'in Arktik Konseyi Başkanlığı'nın genel hedefi Arktik'te istikrarı ve yapıcı işbirliğini teşvik etmek olacaktır. Norveç iklim değişikliğinin etkileri, sürdürülebilir kalkınma ve bölgede yaşayan insanların refahını artırma çabaları dahil olmak üzere konseyin ele aldığı temel konulara odaklanacaktır. Hemen ardından Danimarka ile devam edelim. Danimarka Krallığı'nın 2009-2011 yılları arasında Arktika Konseyi Başkanlığını üstlenmesi, Grönland, Faroe Adaları ve Danimarka için önemli bir öncelikti. 2011 yılında Nuuk'ta düzenlenen bakanlar toplantısında diğer şeylerin yanı sıra yeni gözlemcilerin kabulü için rolü ve kriterleri belirleyen Norveç'in Tromsø kentinde Arktika Konseyi için kalıcı bir sekreterlik kuran, Arktika'da olası petrol sızıntılarını önlemek ve yönetmek için bir araç geliştirmek üzere bir görev gücü kuran ve Arktika Konseyi'nin iletişim çabalarını geliştirmesini emreden Nuuk Beyannamesi kabul edildi. Hemen ardından İzlanda gelmekte. İzlanda, Arktik Konseyi'nde İzlanda ilk başkanlığını 2002-2004 yılları arasında gerçekleştirdi. İlk başkanlığı boyunca İzlanda'nın önceliklerinden biri de Arktik insan gelişimidir. İzlanda sürdürülebilir kalkınma ilkesine bağlıdır ve bölge ve ötesindeki devletler ve halklar arasında yakın işbirliğinin gerekliliğini kabul eder. İzlanda 2035-2037 yıllarında 3. başkanlığını yürütecektir. Ve hemen ardından Kanada Konseyi ile devam ediyoruz. Kanada Arktik Konseyi'nde Kanada 1996'dan 1998'e ve ardından 2013-2015 arasında Arctic Council'ın ilk başkanlığını üstlendi. Kanada'nın Arktik ile ilgili birincil özellikleri arasında sosyoekonomik ve kültürel kalkınma, çevre koruma ve iklim değişikliği ile yerli halklarla ilişkilerin güçlendirilmesi yer alır. Özellikle ilk Arctic Council başkanlığı arasında Kanada'nın önceliklerinden biri de yerli halklar ve Arktika devletleri arasındaki işbirliğidir. Arktik Konseyi 1996 yılında Ottawa Deklarasyonu'nun imzalanmasıyla Kanada'da kuruldu. Ve Kanada'dan sonra ABD geliyor.
Arktik Konseyi'nde Amerika Birleşik Devletleri, ülkenin ilk Arktika Konseyi Başkanlığını 1998-2000 yılları arasında ve ardından 2015-2017 yılları arasında üstlendi. İlk başkanlığı boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliklerinden biri de Arktik'te iklim değişikliğinin etkileridir. ABD, diğer 7 Arktik devleti ile birlikte ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yönetilen bölge çapında bir hastalık gözetim sistemi olan Uluslararası Kutup Çevresi gözetimini başlattı.